Selamün aleyküm, kıymetli dostlar, gönlü güzel, sabrı denizden derin dinleyenlerimiz, bugün sırtında dünyaları taşıyan ama dizleri titremeyenlerin, evladım için her şeye değer diyen o muazzam ana yüreklerinin hikayesine şahitlik edeceğiz. Bazen rızık dediğimiz kapı, en umulmadık yerden kapanır. İnsan, en güvendiği dağlara karlar yağdığını görür. Fakat sarsılmaz bir iman ve lekesiz bir ahlak, en karanlık gecenin sonunda dahi bir güneş doğurmaya muktedirdir. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası sizler için açılıyor. O yıllarda Anadolu'nun bağrında, taş duvarlarından huzur sızan, avlusunda fesleğen kokularının raks ettiği mütevazı bir hane vardı. Hatice, bu evin hem neşesi hem de bitmek bilmeyen sabrıydı. Mehmet ile evlendikleri günden beri, sofralarından bereket, dillerinden şükür eksik olmamıştı. Mehmet, kasabanın en çalışkan mermer ustalarından biriydi. Nasırlı elleriyle şekil verdiği her taşta aslında ailesinin geleceğini inşa ediyordu. Hatice ise sabah ezanıyla kalkar, bakır ibrikteki suyla abdestini alır, ardından ocağın başına geçip taze bazlamaların kokusunu evin her köşesine yayardı. İki küçük evlatları, henüz dünyanın kederinden habersiz, babalarının işten dönüp ceplerinden çıkaracağı bir avuç kuru, üzümün hayaliyle bahçede koştururlardı. Mehmet, akşamları yorgun argın eve geldiğinde, Hatice'nin sunduğu bir bardak demli çayda tüm yorgunluğunu unuturdu. Aralarındaki sevgi, öyle gösterişli kelimelere dayanmazdı. Bir bakış, bir tebessüm ve Allah razı olsun duası, koca bir evi bereketlendirmeye yeterdi. Ancak hayat, her zaman süt liman bir deniz değildir. Mevsimler dönüp, yapraklar sararmaya başladığında, bu huzurlu yuvanın üzerine kara bir bulut çöktü. O uğursuz salı günü, Mehmet, yeni yapılan hükümet konağının iskelesinde, her zamanki titizliğiyle çalışıyordu. Bir anlık denge kaybı mı, yoksa kaderin kaçınılmaz bir tecellisi mi bilinmez. İyi yürekli bu mermer ustası, kendi eliyle yerleştirdiği o sert zemine çakıldı. Etraftan yükselen feryatlar, o panik havası yürekleri dağlamaya yetti. Kısa sürede Hatice'nin kapısına kadar ulaştı. Hatice, kapı çalındığında önünde bir leğen içinde hamur karıyordu, elini silmeye bile vakit bulamadı. Karşısında komşularını ve Mehmet'in cansız bedenini taşıyan kalabalığı gördüğünde, sanki bir kabusun içine hapsolmuş, yer ayaklarının altından kayıp gitmişti. Cenaze sessizce kalktı. Mehmet, ömrü boyunca nice mezar taşları yapmıştı, bu kez yapılacak mezar taşı onun adına olacaktı. Taziye günleri geçip gidiyor, Hatice, gerçek yalnızlığın soğuk nefesini ensesinde hissediyordu. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Önce komşular, "Vah vah daha çok gençsin" diyerek acısını katladılar. Sonra ailesi, "Dul başına nasıl yapacaksın" demeye başladı. Ama herkes elini taşın altına sokmak yerine, bu acılı kadının yas tutmasına bile izin vermediler. İki yetimiyle baş başa kalan genç kadın, sadece kocasını değil, hayatının dayanağını da kaybetmişti. Üstelik acısı henüz tazeyken, bu kez
kendi öz ailesinden yükselecek olan seslerin, kocasının yokluğundan daha ağır geleceğini henüz bilmiyordu. Mehmet'in 40'ı çıkmadan, yüreklerdeki yangın henüz soğumamışken, Hatice'nin babası ve annesi evin büyük avlusuna merhametle değil, bir tüccar edasıyla girdiler. Süleyman Efendi, kasabanın eşrafından sayılmanın verdiği o gururlu kibirle sedire kurulurken, karısı hırçın bakışlarını bahçenin köşesindeki Mehmet'ten kalma aletlere dikmişti. Hatice, daha çocukken ellerinden alınan hayallerini hatırladı. Babasının kız kısmına, eline iş beline odun gerek diyerek okula göndermediği o ilk günü hatırladı. Şimdi aynı adam karşısında durmuş, hayatının geri kalanını da kendi bildiği doğrularıyla yönetmeye niyetliydi. Ortamdaki sessizliği Süleyman Efendi çayından bir yudum aldıktan sonra bozdu. Peşi sıra zehirli kelimelerini sıralamaya başladı. Sesinde bir babanın şefkati değil, bir alacaklının hesap soran tonu vardı. Bak Hatice, biz buraya senin sızlanmanı dinlemeye gelmedik. Sen daha gençsin, güzelliğin yerinde. Bu dul halinle milletin ağzına sakız mı olacaksın? Benim bir itibarım var. Kimse namusuma dil uzatamaz. Kararımızı verdik. Yarın pılını pırtını toplayıp bize geliyorsun. Ama duraksadı ve içeriye göz gezdirdi. Babasız kalan torunlarına iğrenir gibi baktı. Ama çocukları Mehmet'in ailesine bırakacaksın. Ben kimsenin veledine bakamam. Onlar Mehmet'in kanı, gitsin dedeleri baksın. Annesi, kocasının sözlerini daha da destekleyerek araya girdi. Kızım, akıllı ol. 2 çocukla seni kim ne yapsın? Onları bırak ki çabuk talip bulabilesin. Dul halinle kimseye yük olma. Kendi geleceğini bu beslemeler için mi yakacaksın? Hatice'nin kulakları uğuldadı. Besleme dediği kendi öz torunlarıydı. Babasının onu vaktinde genç yaşında evlendirdiği yetmemiş gibi, şimdi de evlat acısıyla terbiye etmeye çalışıyordu. Süleyman Efendi'nin o içten pazarlıklı bakışlarında sadece kızımı bir an önce başımdan atayım da el alem ne der korkusundan kurtulayım hesabı okunuyordu. Onlar için Hatice bir evlat değil, temizlenmesi gereken bir lekeydi. Çocuklar ise o lekenin en büyük parçası. Hatice, içerideki odada babalarının yokluğunu her gece ağlayarak soran yavrularını düşündü. Bir yanda kendisini kız mı okuma yazma bilip ne yapacak diyerek okula göndermediği, hayatı boyunca bir eşya gibi gören babasının soğuk evi, diğer yanda ise henüz eli iş görmemiş ve yoksulluğun tadına varacağı o acımasız dünya. "Baba," dedi Hatice. Sesi bu kez titremek yerine bir kırbaç gibi şakladı. "Siz beni vaktinde okutmadınız, elimi kolumu cahillikle bağladınız. Ama kalbimi de mi söküp aldığınızı sanıyorsunuz? Kendi kanınızdan olan bu yavruları birer fazlalık gibi kenara atmamı nasıl istersiniz? Eğer sizin merhametiniz bu kadarsa, benim de sizin kapınıza ihtiyacım yok. Allah'ın rızkı boldur. O bir kapıyı kaparsa 1000 kapı açar. Ben evlatlarımın rızkı için sokaklarda taş taşırım, merdiven temizlerim. Ama sizin için onları heba etmem." Süleyman Efendi, yüzü hırstan kıpkırmızı kesilerek ayağa fırladı. "Öyle mi?" diye bağırdı. "O zaman
Açlıktan geberirken sakın kapımda baba diye inleme. Benim senin gibi bir kızım yok artık. Avludan hışımla çıktıklarında arkada kalan sessizlik bir mezar sessizliğinden daha ağırdı. Hatice kapıyı arkalarından kilitlediğinde mutfaktaki boş un çuvalına baktı. Cebinde tek bir kuruşu, tutunacak tek bir dalı kalmamıştı. Artık 2 sabiyle bir başına kalmıştı. Kimse yardım etmeyecek, kimse kapısını çalmayacaktı. O an anladı. Evinin geçimini sağlamak zorundaydı ve iş aramaya karar verdi. Ertesi sabah, kasabanın en varlıklı evlerinin merdivenlerini süpürmek için yola çıkarken, aslında sadece tozları değil, babasından kalan o ağır ve kara kaderi de süpüreceğinden habersizdi. Sabah ezanı okunmadan önce Hatice uyandı. Geceden kalan nemli havayı ciğerlerine çekti. Bu hava artık sadece hüzün değil, aynı zamanda bir kadının tüm çabasını da gözler önüne seren bir manzaraydı. Çocuklarını bırakacak kimsesi yoktu. Küçüğünü sırtına, büyüğünü kucağına almadan önce, üzerindeki yamalı ama tertemiz feracesini düzeltti, başındaki yemeniyi alnını dik tutacak şekilde bağladı. Kasabanın yukarı mahallelerine, o yüksek duvarlı, bahçelerinden hanımeli kokuları yükselen konakların olduğu tarafa doğru yürüdü. İlk çaldığı kapı, pirinç tokmağı parlayan, devasa bir ahşap kapıydı. Hatice'nin kalbi, bir kuşun kanat çırpışı gibi göğsüne vuruyordu. Kapıyı açan hizmetli kadına mahcup bir sesle, "Evin temizliği için, merdiven temizliği için yardımcıya ihtiyacınız var mı acaba?" diyerek mahcup bir sesle sordu. Hizmetli kadın Hatice'yi baştan aşağı süzdü. Ellerine, yüzüne baktı. Hatice'nin elleri henüz nasır tutmamıştı ama yüreği çoktan yaralanmıştı. Kadın içeriden gelen bir sesle irkildi. Evin hanımı ipek sabahlığıyla merdiven başında belirdi. "Kim o Fatma? Yine mi dilenci?" Hatice, "Dilenci değilim hanımım, iş arıyorum, ne iş verirseniz yaparım" dese de, aldığı cevap ruhuna bir tokat gibi indi. "Kusura bakma, dul kadınsın, laf söz olur. Git başka kapıya, başımıza bela mı açacaksın?" Kapı, Hatice'nin yüzüne sanki bir duvar gibi kapandı. Yılmadı Hatice. Dizlerindeki derman tükenene kadar 10 kapı daha çaldı. Kimisi, "Okumuşluğun yok, düzen bilmezsin" dedi. Kimisi, "2 çocukla iş mi yetişir?" diyerek hor gördü. Babasının onu vaktinde okuldan koparıp cahil bırakması, şimdi her adımda önüne aşılması imkansız bir dağ gibi dikiliyordu. Sokaklarda yürürken babasının açlıktan nefesin koktuğunda "Gelme" diyen sesi kulaklarında yankılanıyordu. Tam pes etmek üzereyken sokağın sonundaki eski ama vakur bir evin önünde durdu. Burada merdivenleri çamur içinde kalmış, camları puslanmış bir konak vardı. Kapıyı çaldığında karşısına çıkan yaşlıca bir beyefendi, Hatice'nin gözlerindeki o hüzünlü ama kararlı ışığı gördü. "Kızım," dedi, "ev büyük, dizlerim tutmuyor. Temizleyecek dermanım yok. Ama çalışırım dersen, hakkını ancak azar azar verebilirim."
Hatice, "Rızkı veren Allah'tır amca. Yeter ki helal olsun," diyerek içeri girdi. Kolları sıvadı Hatice. O gün akşama kadar o koca evin tozunu, pasını değil, sanki kendi kederini sildi, süpürdü. Kovadaki su karardıkça, Hatice'nin alnındaki ter damlaları yere düştükçe, içindeki o eziklik duygusu yerini vakur bir huzura bıraktı. Akşam eve döndüğünde elleri sızlıyordu. Beli bükülmüştü ama koynunda çocukları için aldığı 2 sıcak ekmek ve bir parça peynir vardı. Evlatlarını yere bıraktı Hatice. Ocağı yakarken kendi kendine fısıldadı. "Gördün mü Mehmet? Emanetlerin için çalıştım. Çok şükür karın kimseye el açmadı." Lakin Hatice bilmiyordu ki, bu sadece başlangıçtı. Kasaba dedikodusu, babasının hırsı ve yoksulluğun soğuk yüzü, onu daha büyük bir sınavın eşiğine sürükleyecekti. Baba ocağından gelenler, Hatice'nin yasını tutmasına bile izin vermeden, rızık endişesini ve toplumsal baskıyı bir kırbaç gibi yüzüne çarpmaya hazırlanıyorlardı. Hatice'nin elleri artık deterjanlı sudan çatlamış, tırnak aralarına o eski konağın yıllanmış pası ve tozu işlemişti. Her akşam eve dönerken, vücudundaki yorgunluktan ziyade, sokaktaki insanların kendisine bakışındaki o sinsi acıma ve "bakalım ne zaman pes edecek" diyen kınama karışımı ifadeyi üzerinden atmaya çalışıyordu. Lakin asıl fırtına, bir akşam üzeri evinin kapısında beliren annesinin gölgesiyle koptu. Bu kez annesi yalnız gelmemişti. Yanında kasabanın ileri gelenlerinden, ağzı laf yapan ve her düğünde, her cenazede nifak tohumu ekmesiyle bilinen yaşlı akrabaları Münevver Hanım vardı. Hatice onları içeri buyur ettiğinde, önlerine sadece bayatlamış çay servis edebildi. Çocuklar, köşede şekerli çayın içine doğranmış bayat ekmeklerden yapılma yemeklerini yiyorlardı. Bu kadar kısa bir sürede yoksulluk hanenin her tarafını sarmıştı. Annesi odaya girer girmez burnunu kapatıp yüzünü buruşturdu. Odanın rutubeti, temizlik kokusuna karışmış ağır bir çaresizlik havası estiriyordu. Annesi, duvardaki sıvaların döküldüğü yere tiksinerek baktı, "Bak şu halinize Hatice, bu rutubet kokusu, bu karanlık, sen evlatlarına sahip çıktığını mı sanıyorsun?" dedi sesi odayı buz kestirerek. "Onları bu sefalete mahkum ederek aslında en büyük kötülüğü sen yapıyorsun. Bak, çocukların beti benzi atmış, elleri titriyor açlıktan." Münevver Hanım, yanındaki kadife çantasını dizine vurarak, o sinsi yumuşaklığıyla söze girdi. "Güzel kızım, baban Süleyman Efendi her gün kahroluyor, dışarı çıkamaz oldu. İtibarımız yerle bir diyor. Bak, bir çare bulduk. Mehmet'in uzak akrabalarından İstanbul taraflarında hali vakti yerinde bir aile varmış. Hiç çocukları olmuyormuş. Bu sabileri onlara evlatlık verelim. Önlerinde gelecekleri olsun, yedikleri önlerinde, yemedikleri arkasında yaşayıp giderler. Sen de gel, babanın elini öp, af dile. Hem sana kısmette bulduk." Kasabanın çıkışında yaşlı bir bey var, çocukları evlatlık vereceğini duyunca seninle evlenmek istedi. Baban da onayladı. Hem sen kurtul, hem bu yavrular sıcak bir çorba içsin. İnat etme kızım,
Rızık aslanın ağzında değil, artık midesinde. Yarın öbür gün bu evi de elinden alacaklar. O zaman sokakta mı bakacaksın bu çocuklara? Hatice, elindeki kirli temizlik bezini öyle bir sıktı ki, kirli sular parmak aralarından süzülüp yere damladı. Kendi annesi, ciğerparelerini birer eşya gibi başka birine vermekten bahsediyordu. Babasının bu planı, Hatice'yi sadece yalnızlaştırmak değil, onu en zayıf yerinden, yani merhametinden vurmaktı. Süleyman Efendi'nin, Hatice'nin gittiği evlerin sahiplerine haber salıp, benim kızım o, iş vermeyin, burnu sürtülsün de eve dönsün, dediğini o an Münevver'in kaçamak bakışlarından anladı. Rızkını kendi eliyle kesen, kapıları yüzüne kapattıran bizzat kendi babasıydı. "Anne," dedi Hatice. Sesi bu kez derinden ve kararlı geldi. "Siz rızkı veren Allah'ı unutup babamın kibri önünde secde mi ettiniz? Bu yavrular kocamın emaneti, benim ise canımdır, yaşama sebebimdir. Siz hiç evladını başkasına verip de yüreği soğuyan bir ana gördünüz mü? Babama git ve de ki, varsın rızkımı kessin, varsın kapıları kapattırsın. Ben bu çocukların tırnağını, o sizin buz gibi evinizdeki altınlara bile değişmem. Ben dizlerimin üstünde merdiven silerim. Gerekirse açlıktan ölürüm ama evladımı başkasına meze etmem." Annesi hışımla ayağa kalktı, Münevver Hanım ise "Vah zavallı, aklı da gitmiş bunun," diyerek kapıya yöneldi. Annesi kapıdan çıkarken son zehrini bıraktı. Yarın çocukların açız diye ağladığında, o temizlediğin evlerin çöplerinden ekmek toplarken bizi hatırla Hatice. Sakın ola bir daha kapımıza gelme. Sana iyilikte yaramıyor. Kapı kapandığında Hatice yere çöktü. Dizlerinin bağı çözülmüştü sanki. Çocukları yanına gelip "Anne ağlama," diyerek boynuna sarıldıklarında Hatice'nin hıçkırıkları karanlığı delip geçti. O gece sabaha kadar seccadesinde gözyaşı döktü. Ama ertesi gün kasabanın en dik yokuşundaki o zengin konağa, en ağır işleri bile göze alarak sanki bir savaşa gider gibi dimdik yürüyecekti. Güneşin doğuşu o gün Hatice için bir müjde değil, yeni bir mücadelenin habercisiydi. Kasabanın sokaklarında yürürken, babasının gölgesini her köşe başında hisseder gibi oluyordu. Süleyman Efendi, bir zamanlar "kızım" dediği canının canını, şimdi kasaba esnafına ve konak sahiplerine birer utanç vesilesi gibi anlatmış, Hatice'nin alnına sürülmüş o sahte lekeyi dilden dile dolaştırmıştı. Çaldığı her kapıdan, "Süleyman Efendi'nin kızıymışsın, baban gelmesin dedi, başımıza iş alamayız," cevaplarını alıyordu. Hatice, açlıktan karnı guruldayan yavrularının sesini bastırmak için kendi yüreğini susturmaya çalışıyordu. Kasabanın en dik yokuşunda, dışarıdan bakıldığında soğuk ve aşılmaz görünen devasa pencereli bir konak vardı. Bu evde kasabanın en varlıklı ama en içine kapanık kadını, yalnız hanım lakaplı Müzeyyen Hanım otururdu. Hatice, son bir umutla o ağır demir kapının tokmağını vurdu. Kapıyı açan yaşlı kadın, Hatice'yi gördüğünde yüzünde hiçbir ifade belirmedi. Hatice, boğazındaki düğümü yutkunarak, "Hanımım, ne iş olsa yaparım,"
merdiven silerim, bahçe süpürürüm, çamaşır yıkarım. Yeter ki evlatlarıma bir lokma helal ekmek götüreyim, dedi. Müzeyyen Hanım, Hatice'nin çatlamış ellerine ve yorgun ama tertemiz duran Yemenisine uzun uzun baktı. "Senin baban Süleyman Efendi değil mi?" diye sordu, sesi buz gibi bir mesafeyle. Hatice başını dik tutarak, "Evet hanımım, Süleyman Efendi'nin kızıyım ama çocuklarıma da bakmam gerekiyor. Onların rızkı için buradayım," cevabını verdi. Müzeyyen Hanım, Hatice'yi içeri davet etti. Ev o kadar büyüktü ki, Hatice her odada Mehmet'in yokluğunu ve babasının kibrini daha derinden hissetti. O gün akşama kadar dizleri kanayana, elleri şişene kadar çalıştı. Müzeyyen Hanım bir köşeden onu izliyor, hiçbir yardım teklif etmiyor, sadece bakıyordu. Akşam olduğunda Müzeyyen Hanım Hatice'nin önüne bir zarf koydu. Zarfı açtığında Hatice şaşkına döndü. İçinde hak ettiğinden çok daha fazla para vardı. "Bu çok fazla hanımım," dedi Hatice geri uzatarak. Müzeyyen Hanım ilk kez hafifçe gülümsedi ama bu gülümsemede büyük bir hüzün vardı. O para sadece işinin karşılığı değil Hatice. O para bir ananın evladı için babasına ve dünyaya karşı verdiği savaşın bedelidir. Ben de vaktinde senin gibiydim. Çocuklarımı elimden almak istediler ama ben senin kadar cesur olamadım. Boyun eğdim ve şimdi bu koca konakta yalnız başıma ölüyorum. Sakın eğilme, sakın pes etme." Hatice, o gece eve dönerken ilk kez rüzgarın yüzünü okşadığını hissetti. Cebindeki para babasının kibrinden daha ağırdı. Ama kasaba meydanına geldiğinde babasının onu beklediğini gördü. Süleyman Efendi elinde bastonuyla yolu kesmiş, gözlerinden ateş fışkırıyordu. Etraftaki meraklı bakışların altında Hatice'ye doğru yürüdü. Süleyman Efendi, kasaba meydanının ortasında bastonunu yere hırsla vurarak Hatice'nin karşısına dikildi. Çevredeki esnaf, pencerelerden bakan kadınlar ve meraklı gözler, bir babanın öz evladını halkın önünde nasıl küçük düşüreceğine kilitlenmişti. Süleyman Efendi, Hatice'nin elindeki erzak torbasına nefretle bakıp bağırdı. "Bakın şuna! Süleyman'ın kızı kapı kapı gezip merdiven siliyor, itibarımızı ayaklar altına alıyor." Hatice, "Ya bugün o çocukları verir ve benimle eve gelirsin ya da bu kasabada sana nefes dahi aldırmam. Kimse sana iş vermeyecek, kimse yüzüne bakmayacak." Hatice, babasının o öfkeden kararmış yüzüne baktı. Artık ne korku vardı yüreğinde ne de o eski ezilmişlik. Elindeki erzak torbasını sıkıca kavradı, omuzlarını dikleştirdi ve herkesin duyacağı o vakur sesle cevap verdi. "Baba, sen itibarını taş duvarlarda, başkalarının el pençe divan duruşunda arıyorsun. Benim itibarım ise evlatlarımın helal lokmasındadır. Sen beni okutmadın, cahil bıraktın ki sana muhtaç kalayım. Ama unuttun, beni yaratan Allah beni cahil bırakmadı, kalbime evlat sevgisini ve sabrı nakşetti. Senin saray gibi evin bana zindan, evlatlarımın yanındaki şu virane ise bana cennettir. Bundan sonra senin tek bir kuruşuna,
tek bir sözüne ihtiyacım yok. Rızkı sen vermedin ki sen kesesin. Süleyman Efendi, beklemediği bu direnç karşısında dili tutulmuşçasına baka kaldı. Hatice, kalabalığın arasından bir kraliçe edasıyla geçip gitti. O günden sonra kasabada bir şeyler değişti. Hatice'nin bu onurlu duruşu diğer kadınlara da cesaret verdi. Müzeyyen Hanım'ın desteği ve Hatice'nin bitmek bilmeyen azmiyle artık sadece merdiven silmiyor. Dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla her kapının arandığı, güvenilen o Hatice Ana'ya dönüşüyordu. Yıllar Hatice'nin yüzüne derin çizgiler ekledi. Ellerini nasırlarla kapladı ama ruhunu hiç karartmadı. Babası Süleyman Efendi, o çok korktuğu el alem ne der çukurunda yalnız başına kibrinin esiri olarak ihtiyarladı. Hatice ise çocuklarını kimseye muhtaç etmeden geceleri onlara dürüstlüğü ve iffeti anlatarak büyüttü. Kıymetli dinleyenler, bu hikaye bizlere gösteriyor ki, dünya bazen dar bir dehliz gibi üzerimize gelir. İnsan en yakınından darbe yediğinde, rızık kapıları yüzüne kapandığında sanır ki her şey bitti. Oysa dünya bir handır, bizler sadece yolcuyuz. Yanımızda götüreceğimiz ne babamızın kibri ne de biriktirdiğimiz altınlardır. Hatice, okuma yazma bilmemesine rağmen, ana yüreğinin ferasetiyle en büyük ilmi, yani tevekkülü sökmüştü. Evlatlarını birer yük değil, cennet bileti olarak gördü. Sabırla yoğrulan o eller, sonunda en büyük ferahlığa, evlatlarının vefasına ulaştı. Yaşlılığında okuttuğu ve hayırlı birer insan olarak yetiştirdiği evlatlarının kollarında huzurla otururken, aslında kazandığı sadece rızık değil, ebedi bir onur oldu. Sözlerime şu, ayet-i kerime ile devam etmek isterim. Hud suresi 6. ayette der ki, yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah'a ait olmasın. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde şöyle der, hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Bu güzel hikayeyi dua ile kapatmadan önce, kanalımıza hala abone değilseniz, abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Amin yazan elleriniz dert görmesin inşallah. Allah'ım, bizleri daraldığımızda senden başkasına el açtırmayan, rızkını helalinden arayan, zorluklar karşısında Hatice gibi sarsılmaz bir imanla duran kullarından eyle. Evlatlarımızı hayırlı, ana babasına vefalı eyle. Kibir ve hırsın karanlığından bizleri muhafaza et. Amin. Bir sonraki ibretlik hikayemizde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.